Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Oculus Quest 3'ün içindeki menüleri anlatmaya çalışacağım. Settings'e girelim. Settings'in içindeki bütün menüleri anlatacağız. Burası ayarlar kısmı arkadaşlar. Önce sisteme girelim. Sistem menümüze girdiğimiz zaman birinci seçenek olarak görüntü çıkıyor. Burada 120 Hz görüntü yenileme sıklığı olarak ister kapatıp ister açabiliyoruz. Bunu açtığımız zaman interneti iyi olmayanlar ya da hızlı olmayan interneti yavaş olanlar sıkıntı çekebilir. Gece görüntüsü. Ekranın renklerini gözlerini rahatlatabilmek için daha sıcak renklere getiriyoruz. Aynı ekran sıcaklığı olarak bunları ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ekran sıcaklığını azaltıyor veya çoğaltıyor. Ses. Rahatsız etmeyin. Bildiğimiz cep telefonlarındaki gibi bir özellik. Rahatsız etmeyin özelliği. Bildirim sesi zaten cep telefonlarından aşina olduğumuz şeyler. Bunu açtığımız zaman bildirim sesi geliyor. Buna bastığımız zaman mikrofonu sessize alıyor. Başka kamera bölümüne geçiyoruz. Kamera bölümünde medyayı, fotoğrafları senkronize et. Fotoğrafları, videoları mobil uygulamanla otomatik olarak senkronize edilmesini sağlıyor. Video kayıt göstergesi. Bu videoyu çektiğimiz zaman sağ üst tarafta kırmızı artı işareti olarak gösteriyor. Şu an siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Açık bende çünkü. Video kaydı. Bu ayarlar zaten kayıt ayarlarını sıfırla. Kayıtları sıfırlıyor. Sol göz sağ göz seçimi. Sol göz sağ göz seçiminde hangi gözünüz daha baskın oluyorsa o gözü seçip daha detaylı görebiliyorsunuz. Görüntü sabitleme. Görüş alanımızı da aratıyor. Görüntüyü sabitliyor. En boy oranı bildiğimiz megapikseller. Görüntü hızı 60 fps olarak veya 30 fps olarak kaydımızı yapabiliyoruz. Bit hızımızı ayarlayabiliyoruz buradan. Yani bu bildiğimiz kamera ayarlarımız. Dil ve bölgeye geldiğimiz zaman standart dilimizi ya da bölgemizi seçiyoruz. Saat kısmı, saati otomatik ayarla, saat dilimini otomatik ayarla. Bölge varsayımını kullan. Ağın sağladığı saati kullanabiliyoruz. Birinci saati otomatik ayarla seçeneğinde. İstediğimiz zaman da manuel olarak buradan ayarlarımızı girebiliyoruz. Klavyeye girdiğimiz zaman klavyeyi, sözcükleri otomatik düzelt. Cep telefonunda olduğu gibi yanlış yazdığımız kelimelerimizi otomatik olarak düzeltebiliyor. Questlink. Arkadaşlar Questlink bağlantısı bilgisayarla aradaki kablosuz bağlantıyı çalıştırmaya çalışan bir program. Yani Questlink ile kablosuz bağlantılar yapabilirsiniz. Kablolu olarak da yapabilirsiniz ama bu Questlink olarak olmuyor. Kablolu bağlantı oluyor. Questlink Wi-Fi üzerinden bağlantı. Başlık takibine girdiğimiz zaman başlık takibi cihazın oyun alanlarındaki hareketlerini ve konumunu tespit ediyor. Takip frekansı bölgenizdeki prizlerin güç frekanslarını seçerek takip sorunlarını buluyor bu da. Yani güç frekansı şu an bağladığımız zaman 220 volt, 260 volt ülke değiştiği için otomatiğe getiriyoruz bunu. Çünkü ona göre fazla voltaj geldiği zaman takip sorunlarını buluyor, sorunlarını buluyor, uyuşma sorunlarını buluyor gözlükteki. Yedeklemeye geldiğimiz zaman arkadaşlar bulut yedeklememiz var. Her zamanki gibi standart yedeklememiz. Cep telefonlarında herhangi bilgisayar programlarında olduğu gibi aynı. Yazılım güncelleme standart yazılım güncellemelerimiz, sürümlerimiz, çalıştırma zamanı. Güçe girdiğimiz zaman otomatik uyanma var veya gözlüğümüzü çıkarttığımız zaman algılanmazsa 1 dakika sonra kapan var. Gözlüğümüzün içindeki 2 tane merceğin ortasında bir tane sensörümüz olduğu için gözlüğü çıkarttıktan sonra otomatik kapanma oluyor yani yapıyor. Sensör algılamıyor ya da belli süre oyuna girmediğiniz zaman kapanmalar olur. Ona göre buradan ayarlarınızı yapıyorsunuz. Hakkında zaten standart Oculus Quest için şeyleri. İpucu ve destek, sorun bildir, karşılaştığımız sorunları bildiriyoruz burada ya da desteklere giriyoruz. Sistemi bitirdik. Fiziksel alana gelelim arkadaşlar. Fiziksel alan, sınır, gerçek görüntü, alan kurumu olarak 3 tane seçenek sunmakta. Yeni sınır oluştura bastığımız zaman buradan yeni sınır oluşturuyoruz. Şu menüyü bitirdikten sonra size yeni sınır oluşturmayı göstereceğim. Burada zemin seviyesini ayarlıyoruz. Elimizi gösteriyor, yukarıya kadar kaldırıyoruz ya da aşağıya kadar indirip yüksekliğimizin evin tavan yüksekliğini ayarlayıp ona göre oynayabileceğimiz oyunlara bize seçenek sunuyor. Sınır rengi olarak mor olarak işaretlemişim ben. Sınırımızdan dışarı çıktığımız zaman şöyle çarpılar çıkıyor. O çarpıların rengini seçebiliyoruz. Sınır geçmişini temizle. Sınır geçmişi derken herhangi bir kaydettiğimiz 3-5 tane sınırlarımız varsa onları temizliyoruz. Hafızasını temizlemiş oluyoruz. Kolayca fark edilebilir sınır. Bunu açtığımız için
açtığımız zaman yakınlaştırma, çok yaklaştığımız zaman daha çabuk çıkıyor sınır önümüze ki daha dikkatli olsun diye. Oyun alanı neresinde olduğunu görebilmeni sağlıyor yani. Sınır hassasiyeti de buradan sınır hassasiyetimizi yukarı aşağı doğru ayarlayabiliyoruz. İleri çok ya da daha az olarak ayarlama yapabiliyoruz. Gerçek görüntüye gelecek olursak alan konumu burada zaten alan duvarları, diğer objelerin yerlerini belirtiyoruz. Yani bu oyunların, uygulamaların erişebileceği uygulama izinlerinden de bunu yönetebiliyoruz. Yani burada mobilyaları falan filan onun gibi evdeki eşyalarımızın yerlerini belirtebiliyoruz. Alan kurulumunu temizle zaten bu da yaptığımız ayarları sıfırlıyoruz. Karma gerçekçilik objelerini göster dediğinde VR alan kurumunun sırasında oluşturulan karma gerçeklik objelerini gör. Bu ayar açıkçası objeler sadece yaklaştığında görünür. Bu ayar kapalıysa objeler sen VR'deyken gizlenir. Yani önümüzde bir mobilya varsa onu işaretlememiz gerekiyor. Yoksa her an çarpma sıkıntısı olabiliyor. Fiziksel alanımızı da bitirdik. Yalnız buradan fiziksel alandan size yeni sınır oluşturu gösterecektim arkadaşlar. Evet. Şimdi el takibi açık diyor. Sınır oluşturmayı deniyoruz diyor. Sınırını kendin seç. İstersen ellerimizle seçebiliyoruz. İstersek kollarımızla seçebiliyoruz. Sınırı kendin seç dersek ellerimizle seçiyoruz ama böyle yürüyüp sınırımızı kafamızla güzel bir şekilde dönerek evimizdeki mobilyalarımızı zaten görüyor. Yani arkadaşlar böyle evimizi kendimiz gezerek otomatik olarak oluşturma da yapabiliyoruz. Ayrıyetten sınırlarımızı kendimiz de seçebiliyoruz. Ellerimizdeki kollarla beraber sınırları kendimiz de çizebiliyoruz. Ondan sonra sınırımızı her şeyimizi çizdikten sonra onayla diyebiliyoruz. Buradan onaylaya basalım. Evet arkadaşlar. Biraz daha size kollarla nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Evet. Bunun tutulması çok rahat, çok güzel. Yani gerçekten ideal. Kollardan ellere geçmek için bunları 2 kere birbirine vuruyoruz. Ondan sonra uzak bir yere koyuyoruz. Elleri algılıyor. Bunlar eğer uzak koymazsak, yakın bir yere koyarsak bunları görüyor. Ellerimizi algılayamıyor. Yani 2 kere vurunca bunları birbirimize ellere geç demiş oluyoruz. Onu da söylemiş olduk arkadaşlar. Buraya alan konumunu Wi-Fi'ye geçiyorum. Arkadaşlar burası Wi-Fi 5G olması gerekiyor. Burası Wi-Fi'ye bağlandığımız yer. Eğer Wi-Fi 5G değilse 2.4 olduğu zaman Airlink kablosuz bağlantı özelliğini kullanmıyor arkadaşlar. Bunu size baştan söylemek istiyorum. Bağlantıyı kuramıyor. 5G olması gerekiyor Airlink bağlantısını kurması için. Mesela burada benim bir tane daha var. Bu 2.4 GHz. Buna bir kere denemiştim. Sistem gereksinimleri karşılamıyor diye bir yazı çıktı. Ben de ondan sonra 5 GHz'ye bağlandım. Tabi bilgisayarınız da aynı Wi-Fi'ye bağlanmak zorunda. Ki güzel bağlantı kurulsun. Ve bağlandıktan sonra kablosuz oyunları güzel oynamak için herhangi başka odalarda veya televizyonda video indirmemek ya da internetten video izlememek gerekiyor ki sağlam böyle donmadan kaliteli bir oyun oynamak için. Kişiselleştirmeye giriyoruz. Kişiselleştirmede şimdi arkadaşlar kişiselleştirmede şu anki gördüğünüz benim evim onun istediğiniz şekillerde, değişik modellerde yerler seçebiliyoruz buradan. Selam. Değişik sanal ortamlar seçebiliyoruz buradan. Kişiselleştirmeden istediğimiz, beğendiğimiz. Mesela şöyle bir evimizi seçelim. Evet. Şöyle evimizi seçiyoruz. Görüntüler fena değil. Yani bir 4K gibi değil önceki videomda da anlattığım gibi. Zaten önceki videomu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü orada da detaylı konular anlattım size. Bir 4K gibi değil yani ama gene de güzel.
Yani yapabilmişler, başarmışlar. Buradan şurayı seçebiliriz. Burayı bir uygulayalım. Burası bahçe olarak gösteriyor. Okumuzla beraber buraya gidebiliyoruz. Evet, devam ediyoruz. Kişiselleştirmeyi, etkileşimli objeler, avatar aynası, kapatıp açabiliyoruz sol taraftaki aynamızı. Görünüm temasını değiştirebiliyoruz. Alt taraftaki menülerin görünüm temalarını koyu, açık renk, farklı renkler olarak seçebiliyoruz. Burada da universal menü desteklenen MetaVoid uygulamaları için yazı boyutunu değiştiriyor. Bildiğimiz standart yazı boyutunu değiştir. Ondan sonra depolamaya giriyoruz. Burada depoladığımız oyunlar kaç megabayt, kaç gigabayt olarak teker teker seçip teker teker bakabiliyoruz. Uygulamalarımız, verilen uygulama izinleri, uygulama kilitleri, istediğimiz uygulamaları kilitleyebiliyoruz. YouTube, Red Room, bildirimlerden de rahatsız etmeyin butonu var burada. Bildirimler rahatsız etmeyin bastığımız zaman standart herkesin bildiği gibi rahatsız etmiyor oyun oynarken. Hesaplara girdiğimiz zaman Facebook hesabını bağlantı kurabiliyoruz. Instagram hesabında bağlantı kurabiliyoruz. Facebook hesabından canlı yayın yapabiliyoruz ama lakin ben 360 pikselden daha yukarı yayın yapamadım. Neden olduğunu tam olarak bilmiyorum. Yani kalite olarak çok kötü. Buradan cihazlarımıza giriyoruz. Bluetooth cihazları. Bluetooth etkinleştiriyoruz. Kumandalar yüksek veya düşük yapabiliyoruz. Burada önemli olan bizim için kumandaların düğmelerini yerlerini değiştirebiliyoruz elimizdeki kolların. Klavyeler takip klavyesi. Bluetooth fiziksel klavye alanları yapılandırıyoruz. Bluetooth klavyeyi merkezine göster. Bluetooth klavye takipli klavyeyi seçebiliyoruz burada. Yanımızda klavye geziyor. Uzak klavye. Masaüstü klavyesini de burada bilgisayarımızın klavyesinde düzenleyebiliyoruz. Fare standart farenin hızı ve dokunmatik yüzey tercihleri burada. İmleçlerin daha düşük veya daha yüksek yapabiliyoruz. Oyun kumandalarını eşleştiriyorken yani eşleştirme ayarları buradan. Bazı kumandalarda çünkü başlat ve seç olduğu için menü ve düğmelerinde aynı anda basıyoruz burada. Eşleştirme yapabiliyoruz oyun kumandaları çalışmadığı zaman. Hareket takibi, el ve vücut takibi. Kapatıp açabiliyoruz ellerimizi, vücudumuzu takip etsin veya etmesin. Kumandalardan ellere otomatik geçiş bıraktığımız zaman el takibi için kumandalara çift dokun. Yani tık tık vurma daha deminki dediğim gibi. Otomatik geçiş hassaslığı yüksek, orta, alçak yani daha hızlı ellerimize geçsin gibisini. Erişilebilirlikte renk düzeltme, yazı boyutu çok fazla büyük. Burası kontrastımızı koyu ya da daha açık yapabiliyoruz burada. Gördüğünüz gibi. Şöyle kalsın. Burada kumanda titreşim yoğunluğu, kumandaların kontrol çubuklarını değiştiriyorsun. Kumanda ayarları, elimizdeki kumandaların nasıl yapıldığı ayarlar var bunların içinde. İşitmeden de zaten mono ses sağ sol, sol kulağa çok gelsin, sağ kulağa çok gelsin seçebiliyorsunuz. Ya da ortada kaldığı zaman iki kulağa da zaten eşit olarak geliyor sesler. Canlı altyazılar olarak ekler sunabiliyorsunuz. Gizliliğe girdiğimiz zaman burası zaten MetaQuest'in Facebook sayfası ya da Instagram sayfasını açmışız. Sosyal bağlantılar olarak burada gösteriyor zaten. Cihazımızın izinleri, nokta bulutu, konum servisleri, vücut el takibi, arama kayıtlarımız, izin verilen uygulamalarımız gösteriyor izinlerimizde. Veri ve analizlerimizde MetaQuest'i geliştirmek için ilave herhangi bir verilerimizi paylaşmamız için izinler verip ya da vermeyebiliyoruz. Emniyet ve yasal zaten gizlilik ilkeleri, meta gizlilik ilkeleri, sanal deyimleri için davranış kuralları.
Gizlilikten de çıktık. Güvenliğe giriyoruz. Güvenlikte geçiş kodu oluştur. Bu başlığa erişebilen herkes senin hesabına giriş yapabilir. Bu başlığa erişebilen herkes kaydedilmiş şifreleri kullanabilir. Bu başlığa erişebilen herkes tüm uygulamaları kullanabilir. Başlık olarak otomatik şifre doldurma, kilitli uygulama olarak 3 tane seçenek sunmuşlar. Burada güvenlikle ilgili bazı güvenlik ayarlarımızı yapabiliyoruz. Deneysel özellikleri sıfırla. Burası arkadaşlar tüm özellik ayarlarını varsayılan ayarları sıfırlatır. Ya da özelliklerimizi sıfırlıyoruz. Wi-Fi ayarlarının için yeni bir görüş ve tarz devre dışı bırakıyoruz burada. Wi-Fi yenilemesini yani güncellemesini dönüp yeni Wi-Fi aramasını kapatabiliyoruz. Sözcükleri hecelemek için parmağın ve imlecinin harflerini harfe kaydır ve daha hızlı yaz. Burada da kaydırarak yazabiliyoruz. Böyle bir özelliğimiz de bulunuyor. Meta'nın hesap merkezi Facebook ya da herhangi hesap merkezlerimiz. Buradan hesap merkezlerimize girebiliyoruz. Burası da yardım standart. Buradan Oculus'umuzu nasıl bağlarız? Oculus'un pin kodunu yenileme, birden hesap açma. Güzel detaylı anlatımlar var burada buraya girdiğimiz zaman. Ve şu aşağı taraftaki burayı bitirdiğimize göre sol aşağı taraftaki menümüze buradan profilimiz oluyor arkadaşlar burası. Resim yapabiliyoruz şu an aynada gördüğünüz gibi. Profil düzenleye girip buradan kanalımızı, her şeyimizi yazıp mesela ondan sonra avatarı düzenleye girip buradan avatarımızın şapkasını, ayakkabısını, kıyafetini, küpe, piercing olsun, boyun piercingleri olsun hepsini değiştirip şey yapabiliyoruz. Ücretsiz olanlara tabii ki kaydet var. İkinci tarafa geldiğimiz zaman burada Wi-Fi'nin bağlantısı. Alan sürükleyiciye basalım. Gerçek görüntüye geçiyor alan sürükleyicide. Bunları bir deneyelim bakalım bunlar. Şu elimizdeki kolların buradaki yeşil olan göstergeleri pillerin göstergesi oluyor. Bu gözlüğü taktığımız zaman sadece görebiliyoruz bunları. Şunları şöyle 2 tane vuralım. Uzağa bir koyalım. Bakalım ellerimize geçecek mi? Şu an ellerimize geçmedi. Çünkü bunları gördüğü için olma ihtimali çok yüksek. Çünkü daha demin dediğim gibi bunları uzağa koymak gerekiyor. Bir de ellere geçemedik. Şöyle evet arkadaşlar. Alan gerçek görüntüyü gösterdim size. Bluetooth zaten Bluetooth kulaklıklarımızı veya herhangi Bluetooth cihazlarımızı bağlayabiliyoruz. Yalnız o kadar güzel 3 boyutlu ses efektleri sistemi yapmışlar ki kulaklığa veya herhangi bir Bluetooth cihazına ben gereksinim duymuyorum. Çünkü muhteşem. Burada arkadaşlar evet sınır oluşturmayı deniyoruz diyor. Odamızın burada gene dediğim gibi sınırını kendin seçiyorsun veya gidiyorsun. Sınır ayarı yapıyorsun. O düğmeye bastığımız zaman. Devam et diyelim. Onayla diyelim. Burası Questlink bağlantı. Bu da kısa yolu. Buradan da şeye bağlanabiliyoruz. Kablosuz bağlantı. Mikrofonumuzu açıp kapatma. Görünümümüzü sıfırlıyor. Yani bu sol tarafta falan duruyorsa buna bastığımız zaman direkt bu tarafa ortamıza geliyor. Görünümümüz. Gece modu, gündüz modu. Rahatsız etmeyin modu. Mesafeyi değiştir. Aslında bu da güzel bir uygulama. Bastığımız zaman karşımıza çıkabiliyor ve ellerimizle ayarlarımızı yapabiliyoruz burada. Buradaki şeyi değiştirmek içinse bunu üstüne getirip parmağımızı 2 kere şöyle bastığımız zaman mesafe geri önümüze geliyor arkadaşlar. Burada başka anlatacağım sorun bildir. Zaten standart sıkıntılar olduğu zaman sorun bildir diyor. Ayarlarda neler varmış bakalım. Ayarlar zaten bildiğimiz standart yerimiz. Bu tarafta da zaten kameraya girdiğimiz zaman yansıtılıyor. Fotoğraf çek, video kaydet, canlı yayına geç.
çektiğimiz videolar ve herhangi programlarımız var burada. İnternetimiz var, televizyonumuz var. Burada uygulamaları, oyunları buradan indirebiliyoruz. Store. Aynı yerimiz. Store uygulaması. Buradan ücretsiz, ücretli oyunları indirebiliyoruz. Evet. Şimdi şöyle size bir şey göstermek istiyorum. YouTube'a girelim. Yalnız şöyle kollarımızı alalım. YouTube özelliği muhteşem arkadaşlar. Yani görüntü olarak, film olarak her şeyi net bir şekilde izleyebiliyoruz. Çok başarılı yapmışlar. Herhangi bir tane video açabilirim size. Buradan kollarımızı aşağı yukarı çekerek görüntüyü büyütüp ya da küçültebiliyoruz. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda VR oyunlarını oynayalım. Herhangi bir oyun seçelim. Teker teker oyunlarımızı bitirelim. Deneyim sağlayalım. Bakalım nasılmış oyunlar, nasıl yapmışlar. Onları beraber test ederiz. Kanalıma abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğen tuşuna basmayı kesinlikle unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.